Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün kronik prostat iltihabında prostat içine antibiyotik enjeksiyonundan bahsedeceğim. Neden bahsediyorum buna? Biz prostat iltihabını tedavi ederken ilk uyguladığımız tedavilerden birisi antibiyotik. İşte şok dalgası, ozon tedavisi, prostat masajları gibi tedaviler. Ama bazı hastalar oluyor ki bu tedaviler hiçbir işe yaramıyor bazen. Prostat içine antibiyotik enjeksiyonu yapmak zorunda kaldığımız hastalar oluyor. Niye peki yapıyoruz prostat içine enjeksiyonu? Neden yapıyoruz arkadaşlar? Şu birçok çalışmada net bir şekilde gösterildi. Hastaya ağızdan ya da damardan antibiyotik tedavisi veriyorsunuz. Sonra birkaç saat sonra bu antibiyotik nereye gitmiş diye bakıyorsunuz. Damardan tekrar kan alıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki damarda bu antibiyotik hala var. Geziyor antibiyotik. Bir de prostat sıvısı alıyorsunuz hastadan ya da semen alıyorsunuz. Bu aldığınız semende ya da prostat sıvısında damardan ya da ağızdan verdiğiniz antibiyotiğin ne kadarı prostat sıvısına geçmiş diye baktığınız zaman bazı hastalarda hiç geçmemiş. Yani sıfır. O kadar güçlü antibiyotikler veriyorsunuz, yüksek doz veriyorsunuz ama prostat sıvısına hiç geçmemiş antibiyotik. Arkadaşlar o zaman şu demek, bizim ağızdan ya da damardan verdiğimiz antibiyotik bazen hiç geçmiyor bazı hastalarda prostat sıvısına. Prostat kanlanması bazen antibiyotiğe karşı çok zayıf olan bir organ. O zaman ne yapmak gerekiyor? Biz bu hastalarda rutin bizim uyguladığımız tedaviler, şok dalgası, prostat masajı, ozon tedavisi gibi tedaviler yeterli gelmiyorsa gerekirse hastaya prostatına direkt iğne ile antibiyotik tedavisi vermek gerekiyor. Nasıl yapılıyor? Makattan girdiğiniz ultrasonla prostatı görüyorsunuz. İğne ile prostatın içine giriyorsunuz. Prostatın tamamen içine antibiyotiği direkt olarak veriyorsunuz. Yani ağızdan aldığınız bir antibiyotik bağırsaklardan emiliyor, karaciğer emülasyondan geçiyor, oradan kana karışıyor, kandan gidiyor, diğer organlara dağılıyor filan. Ya da damardan verdiğinizde hemen hemen aynı şey vuruyor ve çok az bir kısmı geçiyor zaten ama direkt olarak prostata iğneyle verdiğiniz zaman yüzlerce kat, belki binlerce kat daha fazla antibiyotiği bir anda vermiş olabiliyorsunuz prostata. Bu da tedavide çok farklı bir yaklaşım tabii, yani diğer tedavilere göre oldukça etkili bir tedavi olabiliyor. Uygun bir hastada yapılan çalışmalarda, bazı çalışmalarda %90-95'e kadar tedavi oranı olduğu, bazı çalışmalarda %25 gibi bir tedavi oranı olduğu ortaya çıkmış. Peki neden rutin olarak uygulanmayan bir tedavi yöntemi, onu da söylemek lazım. Diğer uygulanan tedavilere göre invazif, yani birazcık da hastanın canını yakan bir tedavi yöntemi. Yani diğerlerinde şok dalgası, prostat masajı, nöral terapi, ozon tedavisi gibi tedaviler oldukça basit tedaviler. Burada bir iğneyle girmeniz gerekiyor. Aslında biz prostat biyopsisi yaparken hali hazırda prostata zaten birçok ürolog binlerce kez prostata iğne sokmuş, çıkartmıştır yani. Ben nereden baksam belki 1000 tane prostat biyopsisi yapmışımdır. Ultrasonda görüyorsunuz zaten, iğneyle girip parça alıyorsunuz. Burada da bizim için yapması kolay bir işlem, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Burada da ultrasonu gördükten sonra iğneyle girip işlemi yapıyorsunuz. Çok avantajlı olabiliyor bazı hastalarda. Nasıl yapmak lazım? En az 3 ya da 6 seans şeklinde, haftada bir defa ya da ayda bir defa şeklinde uygulamak gerekiyor. Neler veriyoruz peki? Genellikle ikili, üçlü antibiyotik kokteylleri. Yani bununla beraber içerisine lokal ağrı kesiciler, lidokain, amikasin, tianam, gerekirse kortikosteroid ya da mantar için flukonazol gibi antibiyotik ya da antifungal ilaçlar kombine bir şekilde prostata yüklenebiliyor. Ama dediğim gibi daha çok diğer tedavi seçeneklerinden fayda görmemiş hastalarda uyguladığımız bir tedavi protokolü. Oldukça etkili. Gene bununla ilgili sürekli yayınlar çıkıyor. En son geçen hafta okuduğum bir yayında da bunu anlatmış. Bir vakada hastada ağızdan verilen, damardan verilen, haftalarca tedavi edilen bir hastanın direkt prostat içine enjekte edilerek bir anda tamamen toparlaması, 2 yıl boyunca hiç şikayet ve belirti vermeden hastanın şikayetlerinin tamamen ortadan kalkmasıyla ilgili bir vaka sunumu okudum. Gerçekten etkili. Bu tedavi yöntemi aslında oldukça da eski bir tedavi yöntemi. Nereden baksanız 30 yıldan beri prostat içine prostat antibiyotik enjeksiyon sistemi tedavisi uygulanıyor. Çok yaygın, bütün urologlar tarafından uygulanan bir yöntem mi? Değil. Birazcık da meşakkatli diğer tedavi yöntemlerine göre ama uygun hastada çok iyi sonuçlar verdiğini size söyleyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.